Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Ajurlu, güzel, gösterişli bir model. Modelimde kullanacağım ip şöyle bebe yünü, orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şu şekilde bakın, ilmeklerimi çıkardıktan sonra da bir sıra düz ördüm. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Şöyle. Yani çift sayıda olması gerekiyor. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modeli kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şu şekilde ilmeğimi aldım. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Bu modeli yani istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Lastiksiz de yapabilirsiniz. Ben lastiksiz yapacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra düz ördüm. Ön yüzüne geçince modelimi kuruyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın, ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi bakın, 1 2 2 ilmeğimi şu şekilde alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru kestim yani. Bir ilmek artırma yaptım. Artırma yapmadan önce şöyle bir kez daha örüyorum bakın. Çıkardığım ilmeği bir kez daha ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde ikisini bir alarak düz ördüm. Çıkardığım ilmeği bir kez daha düz ördüm. Daha sonra yine bir artırma yaptım. Sola doğru iki ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım tek ilmeği de şöyle tekrar düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Önce artırma yapıyorum. Daha sonra iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kesiyorum. Çıkardığım ilmeği de bir kez daha düz örüyorum. Önce artırma, daha sonra sola doğru kestim. İki ilmeğimi, çıkardığım ilmeği de tekrar düz ördüm. Sıra sonuna geldim. Son iki ilmeğimi de aynı işlemi yaptım. Bakın, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Burada artırma yapmadım. Burada da artırma yaparsam ilmek sayımız artar. Çünkü sıra başında artırma yaptıktan sonra kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda kesme işlemi yaptıktan sonra kenar ilmeğini ördüm. Buna dikkat edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, şu şekilde ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle bir görüntümüz oldu bakın. Beşinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Düz örerek devam ediyorum.
6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi şimdi ters örüyorum. Evet. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Evet. Bakın. Şimdi burada birinci sırada ne yaptıysak yine aynı işlemi yaparak ikinci modeli kuracağız. İsterseniz hep birlikte kuralım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir sola doğru kestim. Çıkardığım ilmeği, yani ördüğüm şu tek kalan ilmeği tekrar ördüm. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Şu tek çıkardığımız ilmeği de tekrar düz örelim. Son iki ilmeğime geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğimi düz örerek kestim. Tekrar çıkardığım ilmeği de bir kez daha düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın buna dikkat edelim. Artırma yapmadım orada. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
Evet, dördüncü sıramı da düz örerek tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Yine burada yaptığımız gibi 4 sıra ön yüzünde düz örgü oluşturacağız. Beşinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine düz örüyorum. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, 8 sırayı tamamlayarak modelimizi ikinci kez kurduk. Dediğim gibi model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Evet. Model böyle devam ediyor. Eğer isterseniz şuradaki 4 sırayı daha da fazla yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. İsterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bunu da lastiksiz yaptım. Bakın yine aynı şekilde yaptım. Model böyle ilerliyor. Bakın şöyle güzel kabarık kabarık görünen bir model. Ajurlu. Bunu yazlık örgülerinizde de koton, merserize iplerle uygulayabilirsiniz. Harika olur. Mevsimlik örgülerinizde hepsinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgü projelerinizde kullanabilirsiniz bu modeli. Gördüğünüz gibi gayet güzel, dantel gibi zarif görünen modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.